Arkadaşlar selamlar. Apache Eğitim serimizin yeni bir videosundan merhabalar hepinize. Bu videoda Apache'mizin FCR modülünü ele alacağız ve FCR'da bulunan 3 ana moddan GTM modunu kullanacağız. GTM modu da hava yer modu diye geçmektedir arkadaşlar. Hava yerde ateş kontrol radarının nasıl kullanıldığını hep beraber bakacağız. Şimdi iHead'imi kaldırıyorum. Şöyle pilotumu da bir kaldırayım. Daha sonrasında şuradan bir Master Arm yapayım. Şöyle silahlarıma geleyim. Çiftlerim Arm. Şöyle map'ımı atağa geçireyim. Ve SAT uygu görüntüsüne geçirmek istiyorum. Şunları da açalım tekrardan. Kalsınlar. Ve arkadaşlar şöyle bir aciz kontrollerimi göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle şuna bastığım zaman Right Select Switch FCR dediğim zaman sol MFT'de beni FCR'a geçirecektir. Şöyle bastığım an FCR'a gelecek ve taslında gelecektir. Siz tabi FCR'ı açmadıysanız önce onu göstereyim. Şöyle weapon dediğim zaman mesela burada direkt weapon geldiyse sizde unit ile gelin, burada FCR var mesela. FCR'a tıkladığınız zaman FCR'ı aç kapa yapar. Buradan açabilirsiniz. Onun haricinde burada FCR'ın kısa tuş ataması var. FCR'a bastığınız zaman buraya gelir. Unity dersiniz. Şurada şu kapalıysa, burada bunu yoksa burada açarsınız, norm yaparsınız, daha sonra FCR bit dersiniz ve FCR'ınız gelir arkadaşlar. Buradan FCR'a geldim. Bu şekilde FCR'a açabilirsiniz. Bugün bunu CPG'den yapacağız ama bunun aynı şekilde pilottan da kontrolü var. Bunu da bilin. Bugünkü videoda bunu CPG'den yapacağız. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle şimdi aciz kontrol dediğim zaman ne demiştik? Burada FCR GTM moduna geçiriyordu bizi. Şu şekilde. Şundan. Ondan sonra şöyle yaptığımız zaman FCR ATM moda geçiriyor. Şu şekilde GTM dedik. Şu şekilde remap mod denen bir mod var. Buna geçiriyor. Bugünkü bizimki GTM olacağımız için GTM'de bakacağız bugün. Onun haricinde bir de bunun şu şekilde daraltma şeyleri de var. Bakış açısını ya da radar alanlarını, bunları da göstereyim. Aciz kontrol dedim. Tekrardan seçtim. Şöyle FCR scan size switch medium down demiş, bakın. Burada atalı. Daha sonrasında up, şöyle bir daha geniş hali ve ne left demiş. Bunları atarsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta şöyle şunu da FCR alayım. Bakın. Dar ve genişe tekrardan geçirdiğim zaman bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Bunların tuşlarını mutlaka atayın arkadaşlar. Daha sonrasında burada bir kursörüm var. Kursörü de göstereyim. Kursörüm de şurada olacak. Hotas kursör kontrol X ve Y. Şu ikisi. Bunlarla ben bunu oynatıyorum. Ve böyle çift basıp karşıya geçirebiliyorum. Bu şekilde de. Tekrardan FCR'ın üzerine geldim ve burada mesela bir hedef gördüğüm zaman bunu seçmek istediğimde veyahut da başka şeyler için şöyle şunu göstereyim. Burada cursor enter trigger unutmayın. Bunu da atayım mutlaka.
Şimdi bakalım bir burada nelerimiz varmış. Burada şimdi ilk başta sol yaptığımız zaman, sol MFD'yi aldığımız zaman FCR'ımızı FCR diyor, yani CPG'nin kontrolünde olduğunu söylüyor bize FCR'ın. Ve burada accretion, yani edinim kaynağımız fixed'de olduğunu görüyoruz. Onun haricinde burada bize ne demiş? Bir CCPG var. Buna bastığımız zaman radar araması yaptığınızda bulduğu hedefleri tatsa ve sizin iHead'inize yansıtıyor arkadaşlar ve çevresel farkındalık bayağı bir artırıyor. Yani siz şöyle baktığınız zaman hedefin aşağı yukarı nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonrasında burada target var, bir tane TGT. Buna bastığınız zaman buradaki hedefin mesela kursörü kullanarak yerini kaydediyorsunuz. T1 diye mesela kaydedecek, ben şu an kaydettiğim zaman, ve buradan gelip T1'i seçebiliyorsunuz. Atıyorum burada gördüm, hemen şöyle geliyorum, tıklıyorum ve edinim kaynağımı ona çevirdiğim zaman direkt onun yerini buluyorum. Bunu hemen uygulamalı göstereceğim. Onun haricinde başka ne varmış? Elevation var. Burada auto ve manuel olarak bunu ayarlayabiliyoruz kendimiz. Şuradan şöyle elevation'dan manuelden auto'ya çekiyorum. Daha sonrasında burada ayrıyeten bir de birkaç bir şey var. Burada bizim işimize yarayacak bir şu var, screen. Bu da ABC diye 3 şeye ayrılmış. A sabit hedeflerde sanırım, B hareketli hedeflerde. C'yi tam hatırlayamadım şimdi. Bunları hedefleri seçme için kullanabiliyoruz. Daha sonrasında şöyle bir çevireyim kursörümü. Zoom var. Zoom'u seçip buradaki hedefin üzerine getirdiğim zaman enter kursör dediğimde sadece buraya alıyor ve onun bu karenin içindeki bitişik hedefler arasında detaylı seçim yapabiliyorum. Hedeflerimi seçebiliyorum. Ayrıca burada şöyle heading'im var ve heading'im üstünde şöyle görmüş olduğunuz gibi radarımın yönünü gösteren, baktığını gösteren bir koyu yeşil nokta var ve aşağıda da yine radarımın baktığı yönü gösteren bir şey var. Radarım sağda. Bunu sıfırlamak için bakın edinim kaynağı fixed, aciz kontrol, daha önceki videolarda da göstermiştim. Slave buton dediğimde edinim kaynağını sıfırlayacaktı. Bakın çekti başa. Burada da. Bunun haricinde de şöyle manuel olarak da oklarla 45 derecelik sağa ve sola radarımın bakış açısını döndürebiliyorum. Geriye dönmüyor zaten. Bu şekilde. Yönlerini de bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi aciz kontrole gireyim, tekrardan şunu göstereyim. Bakın FCR scan switch ve altındaki single center yine scan switch, bu ikisi, bunları unutmayın. C'ye bastığımız zaman tek bir sefer tarama yaptırır. Şu şekilde. Contra bastığınızda ise sürekli tarama yaptırır ve güncel bir bilgi akışını sağlar bize. Şimdi bunu bir ortalayalım, basalım bakalım bir. Hedef bulacak mı? Bulmadı. Bu şekilde tuş atamasını yapın, bunun unutmayın. Daha sonrasında George'u açacağım ve beni biraz ilerletmesini söyleyeceğim. Hatta biraz da yükselelim. Aktif pahasından çıkalım tabii ki. Bakın hedeflerim buluyor. Şimdi tekrardan bir aktif pahası alacağım.
Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar nedir? Bunlara değinelim. Şimdi şu George'un menüsünü kapatalım bir. Burada bize farklı şekiller gösteriyor. Bu görmüş olduğunuz şekillerde şu şekilde dahil olanlar tekerlekli araçlar demek oluyor. Şöyle kare olanlar bilinmeyenler oluyor galiba. Bilinmeyen hedefler. Üçgenler hava savunma sistemleri oluyor. Onun haricinde paletlerde dikdörtgen oluyordu galiba. Dikdörtgen olanlarda. Bunların şekillerinde ne olduğunu aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Onun haricinde burada kesikli bir elmas vermiş. Bu da radarımızın ana şu an kilitlendiği hedef olarak gösteriliyor. Atış yaptığım zaman buna gidecektir füzem. Bunu unutmayın. Bu şekillerin anlamları bu şekilde. Onun haricinde bu kesikli elmasın solundaki üçgen hava savunma demiştik ve üçgenin şeyindeki kalın sarı çizgide ilk atışımın, radarımın Hellfire atışı yaptıktan sonraki alternatif atış yapacağı hedef bu olacaktır diyor. Şimdi bir deneyelim. Weapon diyeyim ve radar gidimli Hellfire'lerimi alayım. Bakın birinci füzeyi attım. Evet, kare olanlar BTR'a gitti. Ve şu an buradaki hedefte bunu attık bakalım. Bu arada FCR'la sadece radar güdümleri failleri kullanabilirsiniz. Lazer güdümleri kullanmanın zor. Evet. M250 vurduk. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bir de bu CS'lerini açtığınız zaman atış yaptığınız hedeflere bir çarpı koyar. Bu da daha önce atış yaptığınızı söyler size ama vurulup vurulmadığının kesinliğini vermez. Yani kesin vurulmuş diyemeyiz. Çünkü vurulmayan hedeflere de koyuyor bunu. Atış yaptığınız bütün hedeflere bu çarpıyı koyuyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu FCR'ımızın radarın menzili de 8 kilometredir. Yine Hellfire'larımızın etkili menzili kadar aşağı yukarı. Ve onun haricinde bize TAS'tan da etkileşim sağlamamıza olanak verir. Burada CCP yani çevresel farkındalığı açtığımız zaman hem TAS'a hem bizim iHead'imize de bu bilgileri veriyor demiştik. Bakın şimdi iHead'i kapatacağım. Yani TAS'ı kapatacağım. Baktığım zaman hedeflerin aşağı yukarı bakın nerede olduğunu görebilirim. Burada mesela bir şeyin olduğunu gösteriyor bize. Bakalım mesela o neymiş. Şimdi iHead'i kapattım. TAS'ı tekrar açtım. Ve şuradan TSD'ye aldım. Dondurmayı da kapatalım. Şimdi bunu ben TAS'ımdan nasıl bakacağım? Ona bakalım mesela. Kursörümü aldım. Bu hedefin üzerine getirdim. Ama FCR'ımıza geçelim tekrardan. Şöyle target dedim. Evet, üstüne geldim, kursör enter dedim ve T01 olarak kaydetti. Şimdi T01 buraya geldi. Kursörümü alıyorum. Buraya geçiriyorum. Ve şunu biraz yakınlaştıralım. Bakın T burada. Şu hedef seçmeme yöntemi için ayarladım. Bakın T1'in üzerine geldim. Yine kursör enter dedim ve edinim kaynağım T01 oldu şimdi.
Şimdi task'a geçtim. FCR'dan ve Slave buton dediğim zaman bakın oraya geldi. Tekrar Slave buton dedim. Zoom yaptım. TV'ye geçireyim ve şu CC'yi kapattığım zaman bana bakın ne olduğunu orada gösteriyor. Burada bir tank varmış mesela. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyoruz edinim kaynağından. Şunu tekrardan 25'e çıkaralım. Şimdi bunun ortasındaki işaret neydi? Kare. Dikdörtgen, kare. Bunlar paletli araçlar demiştik. Bakın tank paletli. Bunu da unutmayalım. Şimdi tekrar FCR'ı aldım. Evet geldi bakın. Şimdi ben mesela kursörümü alayım buraya. Atışımı buna yapmak istiyorum. Diyelim. Üzerine geliyorum kursörümü. Üzerine geldiğim zaman şurada NST var. Zoom demeye gerek yok. NST'ye geldim. Cursor enter dedim. Bakın. Hedef önceliğini değiştirebiliyorum. Şimdi şuradan bir auto server kapatalım. Şunu da fix'le alalım. Bakalım bir atış yapalım. Nereye gidecek? Daha önce atış attığımıza gitti galiba bu. Bunun önceliğini değiştirmezseniz daha önce atış yaptığınız hedeflere gitme olasılığı yüksek. Bu şu an bizim baktığımız tanka gidiyor. Bu şekilde vurabilirsiniz. FCR GTM modunda. Şimdi aramayı durduralım ve buralara bakış açımızı düzleyelim. CC'yi açalım. Tekrardan bir arama yaptıralım. Bakın şimdi zoom'a basıyorum. Şöyle getirdim imlecimi. Ve kursör enter dediğim zaman bu şekilde bana zoomlattırıyor arkadaşlar. Tekrardan zoom'a bastım. Şimdi aramayı tekrardan etkinleştirdim. Birazcık daha yükselmek istiyorum. Bakın yeni birkaç hedef çıktı. Şimdi tekrardan durduruyorum. Aktif bağısı aldım. Şimdi tekrardan şuraya bir zoom yapalım. Şunu kapatalım. Zoom diyelim. Şuraya alalım. Cursor enter dedim. Üzerine geldim. Cursor enter dediğim zaman yine bunu seçtim. Füze atışlandı. Pause diyeyim tekrardan. Bu şekilde zoom'u da kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan durdurayım. Şöyle göstermiş olduğum tuşlardan yine launch dedi. Biraz alçalayayım.
George alçal dedim. Size geliyor. Yanından geçti. Bu şekilde de daha hızlı bir şekilde tarama yaptırabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde buluyor. Atışları yapıyorum. Bir yandan da bana hava savunma sistemi atıyor. Bu şekilde bunları da kullanabilme imkanımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken mesela burada bu ATM modunda bakmamız gerekenlerden bir şeylerle burada 5 tane hedef tespit edilmiş mesela. Şimdi bunu biraz geniş moda alayım. Bizim radarımız 256'ya kadar hedef tespit edebiliyor ama bunların 16 tanesini öncelikli hedef olarak belirliyor ve bunun sebebi de toplamda 16 tane Hellfire füzesi alabilmemizdir. Bu şekilde 16 tane kapasitesi olmasıdır ve bunların önceliğini de hedeflerin türüne işte bize olan yakınlığına gibi kriterlere göre seçmektedir. Bunu da değinelim. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey de bu FCR sisteminin düşman ve dost ayrımı yok. O yüzden bunu kullanırken TATS'la görüntü alarak kullanmaya özen gösterin. Yani buradan işte hedefinizi mesela burada gelin bunu bir kaydedin buradan. Şu şekilde şöyle bir daha önce gösterdiğim gibi kaydettiğiniz zaman bakın T1 dedi. Diğerini de kaydediyorum. T2 diye kaydetti. Tekrardan buraya geldiğim zaman şimdi bir önce TATS'a geçeyim. Bakın TATS'a geldim. Buradan da zoom yapayım biraz. Bakın T1, T2 burada zaten. Buradan şey seçiyorum. T1 ve T2 demiştik sanırım. Birine geleyim. T2 seçtim. Cursor enter. Bakın buraya geldi. Burada T2 seçtim. Size buton dediğim zaman direkt onun olduğu yeri bana gösteriyor. Buradan bakabilip ayırt edebiliriz. Dost veya düşman olup olmadığını görebiliriz. Yani FCR'da GTM modu bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu zaten daha sonrasındaki videolarında TAS'lan veyahut da diğer işlevleriyle kullanılmasını göstereceğim. Bu video bu kadardı. Beğeni ve atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.